Süveyda'da yaşanan gelişmelerin Suriye'nin istikrarlı ve güvenli bir şekilde geleceğine bakma perspektifine nasıl etkileri olacak? Aynı zamanda birlik perspektifine zarar veren adımlar nelerdir? Bölge ülkeleri ve batılı devletlerin temsilcileriyle çok sayıda görüşmede bulundunuz. Onların görüşleri nelerdir? Buna dair bilgi paylaşmanız mümkün mü? Tehlike arz eden unsurların bertaraf edilmesi için bölge ülkelerine ve aynı zamanda uluslararası aktörlere düşen sorumluluklar nelerdir? İkinci sorum Avrupa ülkeleriyle yaşanan vize sorunu hakkında. Bu konuda bazı olumlu haberler duyuruldu. Buna dair atılan adımlar nelerdir? Ve aynı zamanda bunlar için sonrası için ne gibi adımlar atılması bekleniyor? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, az önce açılış konuşmamda da ifade ettim. Suriye'dekiler bizi gerçekten endişelendirmekle kalmadı. Uluslararası toplumu da belli noktalarda alarma geçirdi. Biliyorsunuz geçen yıl 8 Aralık itibariyle Suriye'de bir milat yaşandı. Uzun yıllar devam eden kaotik ortamdan nihayetinde çoğunluğun iradesinin hakim olduğu, temsil edildiği bir sistem kurulma, bir düzenin kurulma, barışın, toprak bütünlüğünün, ülke güvenliğinin temin edilebileceği bir umut kapısı aralandı. Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyon ve diplomasi çalışmalarının neticesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten hem bölgesel hem uluslararası arenada yoğun bir diplomasi yürütüldü. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, bölgesel aktörler olmak üzere birçok aktör yeni Suriye'ye bir fırsat verme ve bu fırsat birçok alanda da işbirliği yapma konusunda mutabık kaldılar. Aslında bu türden bir diplomatik başarıyı uluslararası toplumun Suriye'ye, Suriye halkına, Suriyeli mültecilere fırsat vereceğini kimse beklemiyordu. Ama bu konuda imkansız başarıldı ve ciddi bir fırsat ortaya çıktı. Tabii Suriye'nin yakın gelecekte toprak bütünlüğünü tamamıyla sağlamış, egemenliğini kullanabilen, ekonomisini geliştiren, mültecilerini geri alan, altyapısını tekrar inşa eden, güçlü ve istikrarlı bir ülke olmasını istemeyen aktörler de var bölgede. Bunların en başında İsrail geliyor. Maalesef İsrail sadece Suriye için değil, bölgedeki kendisine komşu bütün aktörler için izlediği bir strateji var. Biz her zaman söylüyoruz, bu stratejiden de yol yakınken vazgeçmesi lazım. Strateji konuları bir olan söylüyorum, ülke güvenliği için atılabilecek en kötü adımdır. Kendi güvende tutmak için etrafınızdaki kaosla tutmak, kendi ülkeniz için de iyi bir adım değildir. Bakın biz Türkiye olarak bölgemizdeki bütün ülkelerin, komşularımızdaki çatışmaların, savaşların son bulması için, istikrarın gelmesi için yıllardır canla başla mücadele ediyoruz. Diplomatik çabalar ortaya koyuyoruz. Kaldı ki komşuda olan sıkıntılardan güvenlik olarak terör açısından en fazla zarar gören ülkelerden biriyiz. Ama buna rağmen mücadelemizi sürdürürken daha büyük stratejik vizyon olarak istikrarı ve iyiliği ortaya koymaya çalışıyoruz. Irak'la, Suriye'yle, İran'la bütün ilişkilerimiz bu şekilde gelişiyor. Fakat İsrail bunun zıddına kendi bölgesini gittikçe güçsüzleştirip kaosta tutmaya çalışan bir politika izliyor. Ve Suriye'de son olan gelişmeler de bunun bir yansımasıdır. Suriye'de uzun yıllar devam eden iç savaş ve Esad zulmünden sonra üstü örtülü kalan, toplumsal fay hatlarının problemli olduğunu, etnik sıkıntıların olduğunu herkes biliyordu. Zaten amacımız uluslararası toplum olarak ortaya konacak, bütün insanları kuşatacak, can güvenliğini sağlayacak Suriye'nin inşa edilmesiydi. Amerika, Avrupa Birliği, Türkiye, bölge ülkeleri, Arap Ligi, Körfez, herkes bu konuda mutabık kaldılar. Bakın bu çok önemli bir husus. İsrail
bunu beklemiyordu. Bunun olduğunu görünce kendi kendine kaosa girmesini beklediği bir Suriye değil, tam tersine kendi kendine uluslararası toplumun desteğiyle kaostan çıkmayı başaran bir Suriye perspektifini görünce hemen devreye girme ihtiyacı hissetti. Dürzileri bahane ederek bir plan ortaya koydu. Tabii ne biz, ne bölge ülkeleri, ne başka ülkeler buna sessiz kalamazdık. Bu yönde atılan çabalar var. Güneyde olan Dürzilerle Bedeviler arasındaki çatışmalar ancak ve ancak merkezi hükümetin kendi unsurlarını o bölgede bulundurmasıyla sonlandırılabilecek bir husus. Merkezi ülke asker gönderemiyor. Başka polislik yapacak unsur da yok. Bu fraksiyonlar birbirleriyle savaşıyorlar, kan döküyorlar, işkence yapıyorlar. Kimsenin görmek istemediği sahneler ortaya çıkıyor. Bunlar ortaya çıktığı zaman intikam duygusu daha da pekişiyor, daha da netleşiyor ve daha fazla şiddet sarmalına girdiğini görüyoruz. Bu şiddet sarmalından Dürzilerle Bedevilerin kendilerinin çıkması mümkün değil. Merkezi hükümetin taraf tutmadan bölgeye müdahale ederek olaylara yatışılması beklenirken bölgede merkezi hükümetin asker bulundurmasını istemiyorum bahanesiyle İsrail'in hem Şam'ı vurduğunu hem oraya doğru giden askerleri vurduğunu görüyoruz. Şimdi yapılan uzun müzakereler neticesinde Amerika'nın bu noktada özellikle bölgedeki özel temsilcisi Büyükelçi Tom Barak büyük emeği olmuştur. Ürdün Dışişleri Bakanı yine bu konuda ciddi çalışmıştır. Sürekli işbirliği halinde olduğumuz insanlar. Bölgedeki kabile temsilcileri özellikle hem Bedeviler hem Dürziler Ürdün'deki toplantıda çok yapıcı rol oynamışlardır. Biri hariç, o da Dürzilerden biri olan o ismi malum şahıs El-Hicri gerçekten İsrail'in bir vekil unsuru gibi davranmakta. İstikrarı ve barışı mümkün kılan hiçbir çözüme, arabuluculuğa, teklife yanaşmama gibi bir tavır ortaya koymuştur ama şu anda belli bir noktaya ulaşılmış durumda. Küçük ölçekte çatışmalar devam etse de merkezi hükümet unsurları özellikle şehrin Süveydan etrafında pozisyonlanmışlardır ve giderek daha cerrahi müdahalelerle çatışmaları yatıştırmaya yönelik adımlar atılmakta. Umarız bu son olur. Suriye'nin güneyindeki çatışmalar daha fazla alevlenmez. Biliyorsunuz güneyde bir şey çıktığı zaman yani çok aziz olan oradaki Suriyeli Alevileri de destekleme, kışkırtmaya yönelik eski rejim kalıntılarının harekete geçtiğini görüyoruz. Diğer taraftan YPG'nin de hemen harekete geçmeye başladığını görüyoruz. Bazı ülkelerin amacı Suriye'yi en az 4 parçaya bölerek istikrarsız, güçsüz, bölgeye daha fazla kitlesel göç üreten, terör üreten, suç üreten bir ortam olması. Şimdi inşallah yani biz bu politikanın hayata geçmesini engelleyeceğiz ve kendi erdemli duruşumuzun, istikrarın, herkesin can mal güvenliğinin, egemenlik hakkının sağlandığı onurlu bir hayatın, özgürlüğün olduğu bir onurlu hayatın hayata geçmesini sağlayacağız. Benim buradan uyarım Suriye'deki gruplara, bu türden kaosları kendiniz için küçük ve taktik fırsatlar bilmeyin. Bu küçük taktik başarıları atarken büyük bir stratejik faciaya gittiğinizi her zaman aklınızda tutun. Her zaman için başkasının ortaya koyduğu bir oyundan size bir fayda olmayacağını hatırlayın. Ait olduğunuz toprakların onurlu, eşit, güven içinde yaşayan bireyleri olmayı hedefleyin. Başkasının yardımıyla oluşturulmuş, kan üzerinde kurulmuş kaostan otonomi çıkarmaya çalışan, bağımsızlık çıkarmaya çalışan, bunun içinde her şeyi yakıp yıkmaya olan bir perspektifte olmayın. Bunun gideceği hiçbir yer yok. Zaman entegre olma zamanıdır. Zaman herkesin kendi kimliğini, inancını muhafaza ederek daha fazla entegrasyonla hayata tutunma zamanıdır. 18. 19. yüzyılda oluşmaya başlamış, çok kan dökülmüş, artık modası geçmiş fikirlerin bu topraklarda hala egemen güçlerin kullandığı bir ideoloji, vekil unsurları harekete geçirdiği bir sinyal olmasından artık çıkılması lazım. Çıkmadığınız zaman biz bunları çıkartmasını biliriz.
Uyarıyoruz. Hiçbir grup parçalamaya yönelik hareket içine geçmesin. Diplomasi yoluyla konuşacağımız çok şey var. Her şey konuşulur. Konuşuluyor da bütün gruplarla, bütün unsurlarla. Ama bunun ötesine geçerek, şiddet kullanarak bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz biz bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılar ve müdahale ederiz. Bölünme dışında ne konuşuyorsanız konuşun. Ne talepleriniz varsa yapın. Biz bu konuda nasıl yardımcı olacaksak olalım. Ama bunun ötesine geçtiğiniz zaman biz kendimizi tehdit altında tutmayız değerli arkadaşlar.